Öncelikle selamlar sevgili dostlar. Türkiye'nin en yeni mobil oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay. Bugün Rise Online World Mobile erken erişime açılmış sürümünü inceliyoruz seninle birlikte. Bu yeni MMORPG mobilde nasıl bir deneyim sunuyor bunlara bakacağız. Hangi sınıflar var, erken erişimde neler mevcut, tüm detaylarına seninle birlikte bakalım. Şu anda Early Access'te Türkiye Google Play Store'larından da indiriliyor. Aslında 12 Şubat'ta başladı. Ben ilk gün baktığımda bende gözükmüyordu. Yalan yok. Dün gördüm. Bugün de istersen videosunu yapalım dedim. Bir inceleyelim, bir bakalım. Ayarlara bakalım istersen seninle birlikte. Ayarlar ekranımızda bütün profil Epic'te gözüküyor. Biz bunu haya alsak bizim için yeterli olacaktır. PS limit bence şu anlık 30'da kalsın. Çünkü neyle diyeceksin bu PS limit 30'da kalsın? Yapım aşamasında olduğu için bir de test olduğu için bizi çok kasabilir. Onun için orayı hiç ellemeye gerek yok hatta. Audio kısmında yani seslerde müziği kapatabiliriz. Diğer her şeyi voice'i kapatabiliriz. Konuşma sesleri varsa onun dışındakilere gerek yok. Gameplay kısmında da sanıyorum ki burada language ekranı boş. Ama bunda Türkçe dil desteği olduğunu biliyorum. Yapımcıların da Türk olduğunu biliyorum tamamen. Onun dışında her şeyi buradan kapatıp açabiliyorsunuz sanıyorum ki. Okey, tamam. İstersen bir başlayalım. Oyunda 4 tane ana sınıf bulunuyor. Benim bildiğim en son öyle Lunaskar ve Protean olarak gidiyor. Lunaskar, Orc, Human ise Protean olarak biz istersen Human seçelim, yani insan seçelim. Onun dışında 4 tane sınıf bulunuyor. İşte görmüş olduğun gibi Warrior, Rogue, Mage, Priest hem de kadın erkek seçimleri bulunuyor sevgili dostum. Biz istersen bir Rogue'la başlayalım şimdilik. Kadın olsun. Tamam diyelim. Oluştur diyelim, ismimizi yazalım. Evet sevgili dost, ismimizi de yazdığımıza göre başarıyla oluşturuldu dedi ismim. Onun dışında neye bakarız? Erken erişim sürecine bakarız. Nasıl işliyor? Onlara bir bakalım. Menülere bakacağız seninle birlikte. Onun dışında içerisinde craft sistemi var. Life skill dediğimiz var. Toplayıcılık var. Bunlara bir göz atarız. Seslerine bakarız. Grafiğine bakarız. Atmosferine bakarız. Hepsine. Beni biliyorsun, dürüst inceleme, kesinlikle bunlar sponsorlu değil bu arada benim kanalımda. Hepsi kendi istediğim ve sevdiğim oyunlar ve hepsi de yeni mobil oyunlar. Bu da erken erişimde yeni bir mobil oyun olduğu için de kanalımızda bir yer bulabildi sevgili dostum. Şimdi burası neymiş? Burası giriş ödülleri ama ne veriyor istersen bakalım. XP scroll veriyor. İlk gün, ikinci gün, üçüncü gün potlar veriyor. Speed boosting falan veriyor. Ne veriyor? Defans veriyor. Bunlar ne? HP arttıran şeyler. Başka pet binek falan var. Bunlar kolluk galiba. Yine şeyler veriyor. Bu neymiş? Hayır, hammer dediği bu, nereye giderseniz gidin itemlerinizi repair yapabildiğiniz bir şey. Burada bir tane pelerin veriyor. Wings kanat veriyor. Onun dışında da bir şeyler var. Bunlar ne? Atak scroll, bunlar da var. Defans scroll falan. Bunlara birazdan bakarız. Şimdi ilk dikkatinizi ne çekti diye soracak olursam, yani benim de dikkatimi ilk ne çekti diye soracak olursanız, sağ taraftaki UI ekranı çekti. Gerçekten çok kötü gözüküyor. Grafiksel detayları şu anda beta olduğu için çok bir şey diyemiyorum ama güzel görünüyor grafiksel detayları. Bitmiş hali bu mudur? Bilemiyorum. Yani ileride ne olur? Bitmiş hali mi bu mu olur? Farklı bir şeyler eklenebilir mi? Eklenebilir ama UI ekranı gerçekten çok kötü. Bunu istediğimiz yere taşıyabiliyor muyuz? Kilitleyebiliyoruz, kapatabiliyoruz. Şu anda HUD dediğimiz optimization, yani düzenlemesi bunda şu anda evet yok. Göremiyoruz brocum. Onu şu an bilemiyorum ama daha sonradan buraya bir optimize etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şeyde 2, 4, 6, 8, 10 düz skill'le 11 target'ı katarsak 12 target'ı katma 11. Bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor ve butonlar çok büyük. Kesinlikle bu çok can sıkıcı ve çok yorucu olur. Tablette iyi olabilir ama telefonda gerçekten çok kötü olur. Menülere bakalım istersen seninle birlikte. Skill bölümlerimiz var. Skill bölümleri ya sanıyorum ki bu PC oyunuyla hemen hemen aynı. Yani çok bir değişiklik yok. Archer yapabiliyorsunuz. Assassin yapabiliyorsunuz. Yine Master skill'lerini falan burada getirmişler sevgili dostlar. Onun dışındaki ekranlarda ne var? Life skill falan var. Biraz üstün körü bakalım ellere. Crafting sistemimiz var. Şimdi crafting sisteminde neler var? Toplayıcılıkla yapabildiğiniz için. Şimdi bu oyunda balıkçılık var, madencilik var, tersi, yemek pişirme, ganimet toplama, craft sistemleri böyle gidiyor. Hepsine detaylı bakmayalım. İtem kırma bölümleri var. Pet mount kısımları var. Yani binekler ve petler var. Onlara sonra bakarız. Questler burada görünüyormuş. Abi quest yazıları çok küçük. Karınca doğası gibi, bunların kesinlikle geliştirilmesi, değiştirilmesi lazım. Pardon, geliştirilmesi demişim. Yani gerçekten çok küçük. Tablette görünür ama telefondan oynayan insanlar için kesinlikle karınca doğası gibi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında rune kısımları varmış. Elimizde galiba bir rune yok. Deneyemiyoruz. Onun dışındaki ekran party matchmaking dediği ne oluyor? PvP quest falan. Buradan adam bulabiliyorsun yanına, anladım. Dungeon kısımlarımız var. Dungeon solo kısımları var. Grup dungeon, clan dungeon. Clanlar da var onun içerisinde bildiğimiz gibi. Tamam. Menülerde başka ne var? World map şu anda kapalı. Global server, action house dediği şu şey. Burada mesela ne arıyorsun? Sword değil mi? Buradan yazıyorsun, ismini buluyorsun. Burada pazarlar oluyor. Pazar kurulu. Action house'u sana ufaktan anlatayım. Sen ismini yazıyorsun. Ne arıyorsun? Kılıç. O sana otomatik işte listeliyor. Sen de buradan basıyorsun. Konumunu göster diyorsun. Otomatik tek tek arama yerine direkt oraya gidiyorsun. Başka da burada bir şey yok. Support ticket falan kısımlar var. Sol tarafta ise karakter bölümünüzü görebiliyorsunuz. Buradan istersen başlamışken skill'leri verelim. Biz unuttuk gerçi, yıllar oldu oynamayalı ama Dex ve HP'ye vermemiz gerekiyor. HP ne verir
veririz buna. 55 daha versek yeterli olacaktır sanırım buna. Kaç yer ki? 90'ın üzerinde olması yeterli olur. Dex'i ise şu anda 70 mi var? Bizde kaç puan var? 200 verebiliyor muyuz? Yo. 175 versek kaç oluyor sevgili dostum? Şunları da şimdilik verelim de item giyeceğiz ya birazdan. Onlara da bir bakmış oluruz hem. 230'un üzerinde olması yeterli olacaktır. Şu anda kaç oldu ona göre bir bakalım. Tamam yeterli olur 245. Başka ne var? Sol tarafta klan bölümünü görebiliyorsunuz. Burada tabii şu anda klan kurabildiğiniz bir alanlar falan var. Başka nelerde event kısımları var. Event kısımlarına girerseniz neler veriyordur inanın bilmiyorum. Onun dışında Kingdom diye bir yer var. Bu ödüllü bir şeydir büyük bir ihtimalle. Yine events'tır yani. Onun dışında Raw Assistant dediği bu sizin yerinizde oynayan asistan. Skill'lerinizi yerleştirip gameplay yaptırabiliyorsunuz. Sanırım bu da ya premium ücretlilerine özeldir veya bu da ücretlidir. Öyle bir şeydir yani. Bedava kullanabiliyor musunuzdur? Zannetmiyorum. Onun bir ücreti olması lazım. Başka da mağaza kısmımız varmış. Mağaza kısmında şu anda hiçbir şey satılmıyor. Beta olduğu için bak sol yukarıda görebiliyorsun. Premium 0 de istiyor. Oyun premium ücretlerine tabi. Bilgisayar sürümündeki premium ücretleriyle aynı mı olur? Onunla ilgili de hiçbir fikrim yok sevgili dostum. Bilgisayar sürümünde ne kadardır diye soracak olursan. Şöyle bir üstünkörü bir baktım ama tahmin ediyorum ki en yüksek premium ücreti şu anda 1000 lira. Ya 1000 TL küsür. Ben bilirsem öyle. Şimdi başka ne demiştik? Altta bak en sol tarafa bakarsan yazılarım burada altında PM kısmımız bulunuyor. Buraya bakabiliyorsunuz. PM'leriniz var. Yanında kapanmıyor. Karakter ekranımız var. Buradan puanlarımızı vermiştik zaten onu görebiliyorsun. Skill bölümü var. Skill bölümünden de hadi ne yapalım biz buna? Assassin yapalım. Şu anlık bir tane ne verelim dost? Şimdilik 100 puan verelim. Biz sadece 1-2 mod keseceğiz yani. Çok fazla uzun kalmayı düşünmüyoruz. Hadi şöyle bir tane 40 skill'i koyduk buraya. Başka ne? Bir tane daha skill koyalım. Normal skill'den de bir de şu ne veriyordu? 10 dakikalık şey veriyormuş. Tamam. Koşma yani basarız. Onun dışındaki ne var? Store'a bakmıştık zaten. Mağazada hiçbir şey satılmıyor göremiyoruz. Ta ona bastığınız zaman direkt burayı ışınlanabilirsiniz. Bir yanında envanter kısmımız var. Envanterde şu an bunları alabiliyor muyuz? Gelmiş midir pet kısmı? Pardon. Onu alalım. Binemize de bineriz birazdan gideriz seninle birlikte. Şöyle yaptık. Evet. Şuraya gelmiş olması lazım pet kısmında. Evet buraya gelmiş sevgili dostum. Buradan görebiliyorsun. Bastık. Şöyle bastığımızda biner büyük bir ihtimalle. Karpimize bindik. Onun dışında trade kısmı var. Şu anda kapalı. Onun yanında jump zıplama zaten. Başka bir şey yok. Target seçenekleri falan var. Dünya chat'i var. Başka hiçbir şey göremedim. Sol yukarıda mektubumuz var. Buradan da evet itemlerimizi alabiliyoruz. Price ne satılıyor peki? Mount boş. Bu satılmıyordur. Bu denemek için anladım. Kozmetik ürünler bunlar ne oluyor? Kostüm. Bunların hepsi ayrı ayrı özellikler veriyor sevgili dostlar. Onları sen incelersin ama benim hiç hoşlanmadığım bir şey. Çünkü premium ücreti verdiğim bir yerde bile yani oyunda bile MMORPG ise bu. Mobil veya PC fark etmez. Kanalımı incelediysem ben itemlere para vermeyi kesinlikle sevmiyorum. Bunlar bir de kadın erkek kostümlerin ayrı. Evet bak mesela bu rock kadın. Almaya gerek yok bence şu anlara. İtemlere bakarız. Kozmetik kısımlarında hepsi ekstra özellikler veriyor. Full artı full özellikleri var. Bunlar mağazada direkt satılıyor mu mesela bu pelerin bilemiyorum ama bir tane senin için kanat alabiliriz. Üzerimize giyebiliriz yani kanadı. Ona bakalım istiyorsan bir. Evet kanadımızı da giymiş olduk. Başka ne vardı orada? İtemlerimizi alalım. Kozmetikti. Buraya bakmıştık. Bunların da hepsi ayrı ayrı özellikler veriyor. Yani 250 HP veren var. 25 defans attıran var gibi gibi. Bunlar neymiş? Bir de şeyler var. Scroll'lar var şu şekilde. Nerede onları gösterebiliyor muyum? Mesela bunun gibi atak scroll'lar falan var. Defans scroll'lar var. Onlar da var. Onları da bilmeni isterim. Weapon'lar. Bunlar Legendary'e kadar gidiyor. Common'dan başlıyor. Legendary'e kadar gidiyor. Bir de Legendary itemleri giydiğiniz zaman nasıl gösterebilirim? Bir de bunlar var. Bunlar bak mesela artı basmalı. Rock Armor. Bunlar da mesela bak Legendary artı 9'a kadar gidiyor. Bunları giyerseniz set bonus açılır. Bak mesela giyelim. Komple parçasını giyelim. Kafalık, pantolon, gövde. Tamam mı? Bak şimdi inventory'e aldık bunlar. Bunların hepsini giydiğiniz zaman set bonusu açılacak sevgili dostum. Bunları giymezseniz zaten set bonusu da açılmaz. 4 parça mı 5 parça giyersen sanıyorum ki set bonusu açılıyordu. Böyle yediğin zaman bak yeşilleri görebiliyorsun. Verdiği özelliklere bakabilirsin. İşte hiçbir MP'den gidiyor böyle başlıyor. Aşağı doğru bütün hep set bonusu açıldı bak yemyeşil. Bunu çok kötü buldum. UI ekranını çok kötü buldum kesinlikle. Birazdan sesleri falan oynanışa bakarız seninle birlikte. Başka ne var? Mağaza sisteminde bir şey yoktu zaten. Buradan ne alabiliriz üzerimize başka? Yani bir de pot alalım şöyle kırmızıyla mavi. Başka bir şey almaya gerek var mı? Weapon'da da bir iki tane dagger falan. Var mı? Ne var? Ne alabiliyoruz? Şundan 2 tane alalım mesela. Şundan 2 tane alalım. Bunlar zaten artı 9 deneyebiliyorsunuz. Bir bakalım. Şimdilik üzerimize Legendary zaten bunlar da. Şöyle giydiğimizde bunlar da parlıyordur. Çünkü artı 9 olduğu için hepsi in bakalım bir. Aynen görmüş olduğun gibi sevgili dost elimizde hepsi de parlıyor. Çünkü artı 9 bunlar artı basmalı. Ya bilmiyorum bunu doğru bulmuyorum ben kesinlikle.
pek de hoşlanamıyorum bu durumdan. Kesinlikle yanlış anlaşılması. Raven 2'deki gibi de fazla ileriye gitmek istemiyorum çünkü ağzıma sıçıyorsunuz kesinlikle. Raven 2'de ağzıma sıçtılar. Adam dedi ki kanka dedi sen oyunu çok kötülüyorsun demiş. Ya ben oyunu kötülemiyorum kanka. Sen para alıp oyunu öğren insanlara alışmışsın. Ya bu konuyla ilgili kusura bakma da. Sen ona alışmışsın. Dışarıya çıkalım, son olarak neye bakacağız? Kendi fikirlerimi belirteyim, ondan sonra bakalım sevgili dostum. Grafik ve atmosfer idare eder. Çok da iyi değil. UI ekranı çok kötü. Hatta berbat diyebilirim. Bu oynanışta kesinlikle mobile hiçbir tat alamazsınız. Onun dışında itemler premium ücretini verecek miyiz? Mesela premium alacaksak itemlere niye para vereceğiz? İtemlere para vereceksek niye artı basacağız? Bunlar bende soru işareti. Ve hepsinin ayrı ayrı set bonusları var, özellikleri var. Özellik vermeyen herhalde petler ve binekler var. Onun dışında kanatlar bile size ufak da olsa 250 HP falan verebiliyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. Kesinlikle. Çünkü bu oyun içerisinde PP sistemi var. Aslında şöyle söyleyebilirim. Bunu direkt PC versiyonuyla aynı bir şekilde getirip burada mobil oynatacağım dersen başarılı olamazsın. Çünkü dünya üzerinde bunu yapabilecek 2 tane firma vardır. Bir tanesi NetEase, bir tanesi Tencent Games'tir. Neden? Çünkü o adamların kendine özel yazılımları olduğu için orada yazıp Unreal Engine motoruna entegre ediliyor. Bu da Unreal Engine 5 motoruyla yazılmış büyük bir ihtimalle. Baktığın zaman da anlayabiliyorsunuz zaten. Kesinlikle Unity motoru olduğunu düşünmüyorum. Artı olarak UI ekranı geliştirilmelidir. Ondan sonra dışarıya çıkalım. Orada bir bakalım sesler falan nasıl. Şu anda herhangi bir ses duyamıyorum gerçi ama sesler çıkıyor mudur? Çok da fazla sesler eklenmemiş olabilir. Şu anda beta aşamasında olduğunu da unutmayalım. Mesela Raven 2'de de siz öyle yaptınız bazılarınız. Abi segmentten kutu açıyorsun, altına segment geliyor. Petten binekten bir orada petten binekten daha iyi özellik çekebiliyordun. Allah'tan bunda pette binekten de özellik çekmiyorsun. Yani bunda petten de özellik çeksek herhalde siz buna da çok süper bir oyun diyecektiniz. Ama bu haliyle tutunabileceğini daha doğrusu inanmıyorum. Bunlar benim fikirlerim. Yani sen bunlara inanıyorsan oynayabilirsin. O senin bileceğin iş dost. Ben bilemiyorum yani. Şöyle bir tane hızlandırma bastık. Böyle yakın kalabilir. Burada mobumuz varmış. Şimdi dost bir seçtik. Baktık abi şu anda çıkan seslerden hiçbir şey anlayamıyorsun. Onu söyleyeyim sana. Yani zıt diye bir ses çıkıyor. Başka bir ses duyamadım. Sen duydun mu bilmiyorum. Oraların biraz desibelini arttırabilirim. Senin için sıkıntı olmaz. Hissiyat anlamında çok kötüdür. Bu oyundaki tek tutunabileceği şey PvP'si olduğu için ilgi çekebilir ama onun dışında bence bir ilgi çekemez. Bunu yani sürekli ben kendi fikrimi söyleyecek olsam benim oynayabileceğim bir tarzda bir mobile bir RPG kesinlikle değil ama PC versiyonunu bilemem. PC versiyonunda sen oynuyor musun, oynamıyor musun? Oynar mısın veya bunu oynar mısın, oynamaz mısın, severek oynar mısın? O konuyla ilgili bir şey diyemem sevgili dostum. Yani o senin fikrinden ama ben oynamam. Kesinlikle bu da benim fikrim. Yani bu tarz oyunları ben sevmiyorum kanka. Yani sürekli her şeyden şey çekiyoruz. Özellik. Ya bir de itemler artı basmalı. Premium'a tabi mi olacağız? Premium'a tabi olacaksak bu da çok sıkıntılı bir olay. Benim fikirlerim bunlar. Tabii senin de fikirlerini almak isterim. Ama yine de son bitmiş halini görmek lazım. Belki bir şans verilebilir ama bu UI ekranıyla oynanması da mümkün değildir. Yukarıdan aşağı doğru 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Soldan sağa doğru gitmesi lazım veya bize özelleştirilme bırakılması lazım. O da son halinde belki gelebilir. Şu anda yok ama onu da artık son halini görüp eleştirmek lazım. Alttaki şeyler de mesela bak en sağa doğru baktığın zaman jump'la trade'i görüyorsun. Adam tuşa basarken trade ekranına bir anda girip adam da trade'e girebilir yani. Tamam bunu kitleme var ama alttaki seçenekler doğru değil. Mesela en soldaki chat'i biraz yukarıya kaydırıp 2-3 santim skill'in üzerine falan mesela mağaza falan var ya o dördünü de onun dördünün üstüne koyabilirsin. Orada yaparsın mesela bar olarak. Öyle olabilir. UI ekranında sadece sağ tarafı özel olmalı, tasarlanmalı. Sadece o olmalı yani. Başka da söyleyebileceğim grafiksel detaylar hakkında bir şey söyleyemem. Bitmiş halini görmek lazım. Şu an beta sesler çok kötü. Onun dışında idare eder. Geriye kalan özellikleri de fazla eleştiriye ileri yapmama gerek yok. Dediğim gibi ağzıma sıçarsınız. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Benim oynayabileceğim tarzda bir mobil RPG değildir. Hoşçakalın efendim. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.